Düzen kenti ve kırılan sözleşme. Yapı ustası Sinan, yaşadığı düzen kentini her şeyden çok severdi. Kent, adını eksiksiz düzeninden ve her taşın bir ereğe hizmet ettiği göz alıcı yapılarından alırdı. Fakat son zamanlarda, bu eksiksizlikte küçük ama tedirgin edici sapınçlar baş göstermişti. Yapıların dengesi şaşıyor, köprülerin yayları silik bir biçimde eğiliyordu. Sinan, bunun yalnızca gereç yorgunluğundan daha derin bir sorunun belirtisi olduğunu seziyordu. Kentin ruhunda bir şeyler yanlıştı. Temellerinden gelen bir sarsıntı gibiydi. Bir gece kentin altındaki eski belgeliğe daldı. Unutulmuş taslaklar ve solmuş yazılar arasında kimsenin bilmediği gizli bir geçit buldu. Merakı korkusuna baskın geldi ve meşalesini yakarak karanlığın içine adım attı. Geçit onu daha önce hiç kimsenin görmediği kocaman bir yeraltı odasına götürdü. Odanın ortasında üzerinde parıldayan eski yazıların olduğu devasa, kristal bir taş duruyordu. Kentin temelini oluşturan söylencesel sözleşme taşı. Ve taşın tam yüreğinde, incecik, kara bir çatlak uzanıyordu. Bu sadece fiziksel bir kusur değildi, sanki taşın içindeki ışığı emen, yaşayan bir yaraydı. Sinan, kentin binalarındaki eğrilmenin kaynağını bulduğunu anladı. "Demek fark ettin," diye fısıldadı gölgelerin arasından çıkan yaşlı bir ses. Sinan irkilerek döndüğünde, karşısında zamanın kendisi kadar yaşlı görünen, bilge gözlü bir kadın gördü. "Ben Bilge. Bu taşın ve simgelediği her şeyin koruyucusuyum. Bilge ve o çatlak," diye devam etti ciddi bir sesle, "kentimizin tininde açılan bir yaradır. Adı gelişi güzelliktir. Ortak sözleşmemiz unutulduğunda büyür." Bilge, taşın parlayan bir bölümünü işaret etti. "Bu taş, yasaların temelidir. İlk yazıt der ki, toplum, bireylerin özgür istençleriyle, ortak bir yarar için belirli kurallara uymayı benimsediği bir sözleşmedir. Bu, hepimizi birbirimize bağlayan ilk anttır. Herkesin kendi başına buyruk olduğu bir karmaşa yerine, öngörülebilir bir düzenin sözüdür bu," diye ekledi Bilge. "Herkesin komşusunun tarlasını talan etmeyeceğinden emin olarak kendi tarlasını sürebilmesinin güvencesidir." Sinan, "Ama bu, özgürlüklerimizden vazgeçmek anlamına gelmez mi?" diye sordu. Bilge gülümsedi ve taşın başka bir yüzeyine dokundu. Orada, birbirine kenetlenmiş eller ve bir denge simgesi parladı. "Hayır," dedi Bilge yumuşak bir sesle. "Anlamına geldiği şey, hakların sorumluluklarla dengelenmesidir. Bir başkasının tarlasını sürme hakkın, kendi tarlanın sınırlarına saygı gösterme sorumluluğunla vardır. Yasa, sana haklar verirken, topluma karşı görevlerini de anımsatır." Bilge, Sinan'ı odanın köşesindeki durgun bir su birikintisine götürdü. "Gelişi güzelliğin kentini ne hale getirdiğini gör," dedi. Suya baktıklarında kentin pazar yerini gördüler. Yansımada bir satıcı aynı mala her alıcıdan farklı bir paha istiyor. Bir bekçi, hoşuna gitmeyen birini gelişigüzel sorguya çekiyordu. Belirsizlik ve güvensizlik bir sis gibi kentin üzerine çöküyordu. "Bu hakça değil," diye mırıldandı Sinan. Yüzündeki ifade, gördüklerinin yarattığı hayal kırıklığıyla doluydu. Kendi düzen kentinin bu hale gelmiş olması onu derinden yaralamıştı. "İşte gelişigüzelliğin yapıtı budur," dedi Bilge. "Yasa olmadığında, güçlünün keyfi, zayıfın yazgısı olur." Onu tekrar taşın yanına götürdü ve üzerinde kör bir kadının tuttuğu bir denge oyuğu olan bölüme dokundu. "Yasanın üçüncü temeli eşitliktir," dedi Bilge, oyma hafifçe parlarken. "Yasa, konuma, varlığa veya güce bakmaz. Onun gözünde herkes birdir." Çatlak, bu ilki unutulduğunda derinleşir. "Sinan, peki ya kurallar çiğnendiğinde, ya ant bozulduğunda?" diye sordu. Sesi, bir çözüm arayan birinin umudunu ve korkusunu taşıyordu. Bilge, taşın son büyük yazıtını gösterdi. "O zaman devreye yargı ve giderme girer. Yasa, sadece kural koymaz. O kurallar bozulduğunda zararı giderecek, anlaşmazlığı çözecek ve haklılığı sağlayacak düzenekleri de sunar. Yansız yargı evleri, hakça yargılamalar, işte bunlar düzenin güvencesidir," diye devam etti Bilge. "Onlar olmadan, en güçlü sözleşme bile sadece boş sözlerden ibaret kalır." Sinan, her şeyi anlamaya başlamıştı. Bu taş, büyülü bir nesne değildi. O, insanların her gün verdikleri kararlarla, birbirlerine gösterdikleri saygıyla ve doğruluğa olan inançlarıyla diri tutulan yaşayan bir sözleşmeydi. Çatlağı onaracak olan harç, unutulmuş ilkelerin yeniden anımsanması ve uygulanmasıydı. Bir yapı ustası olarak, yıkılanı nasıl onaracağını biliyordu. Sadece taşları değil, insanları ve inançları da onarması gerekiyordu. "Bu görev artık senin, yapı ustası," dedi Bilge. Sesi hem bir yük, hem de bir onur taşıyordu. Sinan'ın bu işi başarabileceğine olan inancı tamdı. Bilge, Sinan'a kadranın da kuzeyi değil,
Doğruluk sözcüğünü gösteren eski bir pusula uzattı. Kente dön ve onlara anımsat. Temelleri yeniden kur. Sinan pusulayı aldı, başıyla selam verdi. Pusulanın metal yüzeyi avcunda sıcaktı, sanki içindeki ilke ona güç veriyordu. Artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Geldiği geçitten geri dönerek, Düzen kentinin sarsılan temellerini onarmak için uzun ve zorlu yolculuğuna ilk adımını attı. Karanlık tünel, önündeki yolun zorluğunu simgelese de, elindeki pusula ona doğru yolu gösterecekti. The City of Order and the Broken Covenant. Master Builder Sinan loved his home, the City of Order, more than anything. The city earned its name from its perfect order and its stunning structures, where every stone served a purpose. But recently, small yet unsettling deviations had begun to appear in this perfection. The balance of the structures was failing, and the arches of the bridges were subtly warping. Sinan sensed this was a symptom of a problem deeper than mere material fatigue. Something was wrong with the city's very soul, like a tremor rising from its foundations. One night, he descended into the old archive beneath the city. Among forgotten blueprints and faded scripts, he found a secret passage numara 1 knew existed. His curiosity overcame his fear, and lighting his torch, he stepped into the darkness. The passage led him to a vast underground chamber, a place numara 1 had ever seen before. I am the center of the room stood a colossal, crystalline stone covered in glowing, ancient runes, the legendary Covenant Stone, the very foundation of the city. And in the very heart of the stone, a thin, dark crack was spreading. It wasn't just a physical flaw, it was a living wound, absorbing the light from within the stone. Sinan understood, he had found the source of the city's warping buildings. So you've noticed, whispered an ancient voice from the shadows. Sinan spun around, startled, to see a woman with wise eyes, who looked as old as time itself. I am the sage. I am the guardian of this stone and all it represents. And that crack, the sage continued in a grave voice, is a wound in the spirit of our city. Its name is arbitrariness. It grows when our common covenant is forgotten. The sage pointed to a glowing section of the stone. This stone is the foundation of law. The first inscription reads, Society is a contract wherein individuals, by their own free will, agree to abide by certain rules for the common good. This is the first OATH that binds us all. It is the promise of a predictable order, instead of a chaos where everyone does as they please, the sage added. It is the assurance that allows everyone to till their own fields, certain that their neighbor will not plunder them. But doesn't that mean giving up our freedoms? Sinan asked. The sage smiled and touched another surface of the stone. There, a SMA ball of clasped hands, and a scale of balance glowed. Numara, the sage said softly. It means that rights are balanced with responsibilities. Your right to till your own field exists with your responsibility to respect the boundaries of another's. The law, while granting you rights, also reminds you of your duties to society. The sage led Sinan to a still pool of water in the corner of the chamber. See what arbitrariness has done to the city, she said. As they looked into the water, they saw the city's marketplace. I am the reflection. A merchant demanded a different price for the same goods from each buyer, and a guard arbitrarily detained someone he didn't like. Uncertainty and mistrust were settling over the city like a fog. This isn't fair, Sinan murmured. His expression was filled with disappointment at what he saw. It wounded him deeply to see his city of order become this. This is the work of arbitrariness, said the sage. Without law, the whim of the powerful becomes the fate of the weak. She led him back to the stone and touched a section with a carving of a blindfolded woman holding a scale. The third foundation of the law is equality, the sage said as the carving glowed softly. The law does not see position, wealth or power. Aynı its eyes, all are one. The crack deepens when this principle is forgotten. But what happens when the rules are broken? When the OATH is violated? Sinan asked. His voice carried the hope and fear of someone searching for a solution. The sage pointed to the last great inscription on the stone. Then judgment and redress come into play. The law does not merely set rules. It also provides the mechanisms to repair harm, resolve disputes, and ensure justice when those rules are broken. Impartial courts, fair trials, these are the guarantees of order, the sage continued. Without them, even the strongest covenant is nothing but empty words. Sinan was beginning to understand everything.
This stone was not a magical object. It was a living covenant, kept alive by the daily decisions people made, the respect they showed one another, and their belief in what was right. The mortar that would repair the crack was the remembering and practicing of forgotten principles. As a master builder, he knew how to mend what was broken. He had to repair not just stones, but people and their beliefs. "This task is now yours, master builder," said the sage. Her voice carried both a burden and an honor. Her faith that Sinan could accomplish this task was absolute. The sage handed Sinan an ancient compass, whose needle pointed not to north, but to the word truth. "Return to the city and remind them. Rebuild the foundations." Sinan took the compass and nodded his thanks. The metal surface was warm in his palm, as if the principle within it was giving him strength. He now knew what he had to do. Returning through the passage from which he came, he took the first step on his long and difficult journey to repair the shaken foundations of the city of order. Though the dark tunnel symbolized the hardship of the road ahead, the compass in his hand would show him the true way.